Merhaba, Papatya Örgü Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber bu gördüğünüz bustiyerleri, bluzleri çalışacağız. Eminim ki çok beğeneceksiniz çünkü ben gerçekten çok beğendim. Arkadaşlar şu maviyi birlikte çalıştık. Daha sonra ben pembeyi çalıştım. Tabii ki kendimi tutamadım. Daha sonra yeşilini çalıştım. Bunu bir boy büyük tığ ile ördüm. Daha geniş oldu. 40-42 bedene kadar rahatlıkla olur diye düşünüyorum. Tığ numaranızı büyüterek bedende büyütebilirsiniz. Bunu da söylemek istiyorum. Ama bedenlerinize nasıl uygulayacağınızı ben kademe kademe anlattım sizlere videonun içerisinde. Evet. Hemen şöyle şunu da şuraya koymak istiyorum. Renkler bence muhteşem oldu. Ama eminim ki sizlerin yapacağınız renkler de muhteşem olacaktır. Evet arkadaşlar, ben bu modeli birebir Pinterest'te görmedim. Sadece bunun benzeri modelleri Pinterest'te gördüm ve ben de ona bakarak ondan ilham alarak böyle bir model çıkardım ortaya. Bence çok güzel oldu. Benim gördüğüm modellerde böyle püsküller yoktu. Buna çok güzel gördüğünüz gibi deniz kabukları ekledik. Beraber yaptık sizlerle. Bu biraz daha uzun olduğu için bunu göstermek istedim. Püsküller arkadaşlar daha önce şallarda sürekli gösteriyorum bluzlerde. Her bir trabzan tepesine veya şöyle yanlamasına bunlar. Her bir trabzan ortalarına ikişer tane ip geçirip çektim. Bunu da eğer merak ediyorsanız onun videosunu da atarım tek tek. Evet. Şöyle tekrar göstermek istiyorum. İnanılmaz güzel oldu. Hangi ipleri kullandım arkadaşlar? Ben Alize Cotton Gold kullandım. Ne kadar ip gidiyor? Ana renk olarak kahverengi, siyah ve lacivert kullandım. Bu ana renklerden elinizde bir yumak olması yeterli. Diğer renklerden de yarımşar yumak yeterli oluyor arkadaşlar. Yani iki yumak varsa elinizde bu modeli rahatlıkla örebilirsiniz. Ne kadar sürüyor? Arkadaşlar bir günde bitirdim. Bu videonun uzunluğuna kesinlikle takılmayın. Ben çok ince ayrıntılarla size ayrıntılı bir şekilde anlattığım için video uzuyor. Çünkü ben bu videonun başına geçtiğinizde ya ben bu modeli çıkaramadım demenizi istemiyorum. O yüzden size ayrıntılı ayrıntılı bazen bir konuyu 3 defa sizlerle paylaşıp sürekli o konunun üzerinde durup sizlerin de aynısını çıkarmasını istiyorum. Böyle çok model belli olmuyor ama üzerinize giydiğinizde inanılmaz güzel duruyor arkadaşlar, emin olun. Evet, isterseniz bu modelin yapımına geçelim. Bir de tığ numaralarımı unutmadan onlardan da bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar ikisini 2,50 milimlik tığ ile çalıştım. Şunu 3 milimlik tığ ile çalıştım. Bir beden büyük oldu arkadaşlar. Diğerleri 34 ile 38 beden arası okeydir. 3 milimlikle ördüğümse 38 ile 40-42 beden arasına uyar. Zaten kap bölümlerini büyük yaptım. Her bedeni uysun diye ve sırt bölümü de zaten bağcıklı olduğu için her bedene uyacağını düşünüyorum. Zaten bunların mankenlerin üzerinde görüntüsünü sizlerle paylaşacağım diyorum ve çok fazla konuşmadan hemen bu güzelliklerinin yapımına geçiyorum. Evet arkadaşlar, öncelikle zincir çekmekle başlıyorum. İpime bir düğüm attım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bu şekilde toplamda 44 tane zincir çekip dönüyorum. Evet arkadaşlar, 44 tane zincir çektim. Şimdi bana diyeceksiniz ki evet siz 44 zincir dediniz ama biz kendi bedenimizi nasıl bulacağız? Hemen şunu anlatmak istiyorum şu anda. Öncelikle zincirimi ölçüyorum. Bakın ben mankenin üzerine yaptığım için mankeni ölçerek yapıyorum. Şöyle 19, bu örüldüğünde toplamda 20 santim oluyor tam. Diğeri aynı o şekilde 20 santim kadar bir zincir çekiyorum. Bu nereye göre ayarlıyorum? Şöyle iç çamaşırınızı veya kullandığınız bir kubu
alıyorsunuz veya göğsünüzde de aynı ölçme işlemini yapabilirsiniz. Bakın, tam orta kısımdan zinciri tutuyorum. Şu şekilde benim bu kap bölümü. Yani bu kap örme bölümünde ölçümü bu şekilde ayarlıyoruz arkadaşlar. Göğsün tam ortasına denk gelecek, ortası boş kalacak. Örüldükçe bu tam olarak tamamlıyor. Yani tam orta kısmına zincirim geldiğinde okeydir. Geri kalan kısmıysa bel noktası. Bu bel uzunluğunu da kendinize göre ayarlarsınız. İster daha kısa, ister daha uzun. Ama bizim için önemli olan neydi? Şöyle açık renkle göstereyim. O görülmedi zannedersem. Bunu zincir olarak kabul edelim. Bakın, tam kubun tam ortasından zincirimin sayısını buluyorum. Kaç zincir denk geliyorsa. Bu kadar zincirimi çektim. Daha sonraki zincirleri ise bel bölümü olarak çekiyorum. İşte ne kadar uzunlukta istiyorsak. Komple göbeğinizi kapatabilirsiniz ya da daha kısa istiyorum dersiniz. O şekilde herkes bu yöntemle bedenini bulabilir arkadaşlar. O yüzden sizler de ölçerek yaparsanız çok sevinirim. Dediğim gibi iç çamaşırınızda ölçebilirsiniz. Kendi göğsünüzde ölçebilirsiniz. Bu şekilde ölçümler yapabilirsiniz. Ben ölçümleri mankenin üzerinde bu şekilde başlıyorum. Ne kadar daha bel bölümü istiyorum dediğimde biraz daha bırakıyorum. Bakın benim mesela lacivertte şu kadar. Şöyle bu kadar uzunluk yeterli olacak. Bakın bir tane daha ördüm. Tabii ki ben bu kuba göre yapmadım. Sadece örnek olarak bu. Bu kub zannedersem 75 falandır diye tahmin ediyorum. Bakın şöyle tam şunu şöyle yaptığınızda bakın geri kalansa bel bölgesi. Eminim ki anlaşıldı üst üste çünkü anlatıyorum iyice anlaşılsın diye. Zincir şuranın yarısına gelecek. Evet. Şimdi 44 tane zincirimi çektim. Zincirim 20 santim. Yani ben şu bölümü tamamladığımda ölçtüğümde 20 santim olacak. 44. Tırnağımla tutuyorum 44. zincirden 3 tane zincir çekiyorum. En son tırnağımla tuttuğum zincire batıyorum. Şöyle, evet. İkili trabzan yapıyorum. Her bir zincire tek tek batarak ikili trabzan yapıyorum. Son zincire kadar. Evet arkadaşlar, toplamda 44 tane ikili trabzan yaptım. Son zincirimi bıraktım ve bu son zincire, aynı zincire 5 tane ikili trabzan. Birinciyi yaptım. Aynı zincire ikinci. Aynı zincire üçüncü. Şöyle artık ipimi de yürütüyorum. Dördüncüyü yapıyorum. Ve son olarak aynı zincire beşinciyi yaptım. Yani son zincire 5 tane ikili trabzan yaparak arttırma yapmış oldum arkadaşlar. Daha sonra bakın zincirin diğer bölümüne batıyorum. Ve tek tek yine saymaya kalkarsak 44 tane ikili trabzanım olacak. Yine sıra sonuna kadar, diğer uca kadar tek tek şöyle zincirlerin diğer tarafına batarak ikili trabzan yapmaya devam ediyorum. Evet arkadaşlar, sıramın sonuna geldim. Son zincire batıyorum. Burada renk değiştirmeyebilirsiniz. Tek renkle de yapabilirsiniz. Ben bir zincir çekip hemen şöyle makasımı alıyorum ve uzunca ipimi kesiyorum. Daha sonra kolay saklamak adına. Şimdi şöyle krem rengi ipimi aldım. İpime bir düğüm atıyorum. Ve yine ön yüzden bakın aynı yere, yani arttırma yaptığımız yer burası. Hep buradan başlayacağız. Bu şekilde öreceğiz. Bakın burası arttırma yaptığımız yer. Burası başlangıç yerimiz. Orada bir şaşırma olmasın. Hemen şöyle ilk zincire battım. Sık iğne yaptım.
Bir zincir yaptım. Sık iğnenin bir ilmeğine battım. Tekrar sık iğne yaptım. Bir tane ikili trabzanım olmuş oldu. Orası düzgün olması için ve trabzan kaçırmamamız için o şekilde yapıyorum. Bakın şunu da şöyle yapalım. Şurayı da göstermek istiyorum ki artık iplerle uğraşmayın. Bakın şu artık ipi arkada şöyle yürüterek örersek biz bu ipleri saklamakla uğraşmayız. Şöyle yeterince ördükten sonra saklamış oluyoruz zaten. Arkadan makasla keseriz. Şimdi 5 zincirlik bölüme gelene kadar 5 zincirlik nereden çıktı? Şöyle arttırma bölümüne kadar diyelim biz. O 5 tane ikili trabzan yaptığımız yere kadar demek istedim. 5 zincir dedim. Burada arttırma yapılan yere kadar şöyle gelelim. Daha sonrasını devam edeceğiz. Evet arkadaşlar bakın. Şöyle 5 tane ikili trabzan yaptığımız yerdeyim şu anda. Şöyle hemen bakın 1, 2, 3, 4, 5. İlk trabzana tek battım. İkinci trabzana tek battım. Üçüncü trabzana geldiğimde 5 tane. 1, 2, aynı trabzana 3, aynı trabzana 4, aynı trabzana 5. Arttırmalarımızı da hep bu şekilde yapıyoruz. Tam 5 tane yaptığımız ikili trabzanın üçüncüsüne batırıp 5 tane ikili trabzan yapıyoruz aynı trabzana. Daha sonra diğer trabzanlara birer tane batırarak sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Evet arkadaşlar bakın sıra sonuna geldim. Her renkten iki sıra çalışacağım için yine aynı renkle geri döneceğim. Bir zincir çektim, çevirdim, hemen dibine batıyorum. Sık iğnemi yaptım. Bir zincir, sık iğnenin bir ilmeğine battım, ilmek aldım, bir sık iğne daha. Daha sonra yine 5 trabzan yaptığımız trabzanın tepesine gelene kadar devam edeceğim. Yani arttırma bölümüne kadar bu şekilde tek tek batıyorum ve ikili trabzanlar yapıyorum. Evet arkadaşlar yine arttırma bölümüne geldim. Bakın 5 tane ikili trabzanın olduğu bölüm. Birinciye tek yapıyorum. İkinciye tek ikili trabzan. Üçüncüye 5 tane. Buraya bir ayraç takabilirsiniz. Üçüncünün tepesine her bir sırada üçüncüye ayracınızı takarsanız eğer benim gibi koyu renk örüyorsanız şaşırmamış olursunuz. Evet şöyle sayalım. 1, 2, 3, 4, 5 tane ördüm. Daha sonra tek tek batıyorum. İkili trabzanlarımı yapıyorum arkadaşlar. Tüm sıralar bu şekilde ilerleyecek. Normal şu şekilde gidip gelip öreceğiz. Sadece şu uç kısımda 5 tane arttırma yapacağız. Ben bu sırayı bitirip hemen dönüyorum. Evet yine sıramın sonuna geldim. Bir düğüm attım. İpimi kestim ve diğer rengime geçeceğim. Hemen şöyle göstermek istiyorum. Şöyle biraz elimle düzelteyim. Hemen mavi rengime geçiyorum. İpimi bir düğüm atacağım. Ve ilk trabzanın tepesine battım. Sık iğne yaptım. Bir zincir çektim. Sık iğnenin ilmeğine battım. Bir sık iğne daha. Arkada şöyle birini hemen arkada saklıyorum. Artık ipimi beraber örüyorum. Ve arkadaşlar tüm sıralar bu şekilde. Eminim ki anlaşıldı. Çok videoyu uzatmayı bir anlamı yok bence. Çünkü hep aynı işlemleri yapacağız. Arttırma yerine geldiğinde 5 tane ikili trabzan yapacağız. Hepsi bu kadar. Git gel yöntemiyle yani şöyle git gel yöntemiyle kaç sıra öreceğiz? Hemen diğerine bakalım. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sıra örmüşüm. Benim için ideal. Sizler de ölçerseniz daha geniş de yapabilirsiniz. Daha ince de yapabilirsiniz. Küçük de yapabilirsiniz. Bu tamamen size bağlı.
Ben aynı bu şekilde sıralarımı tamamlayıp dönüyorum. Evet arkadaşlar, ben sıramı tamamladım. Toplamda beraber sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 sıra ördüm. Şöyle görüntüsünü göstermek istiyorum. Şu şekilde duruyor. Ve hemen buraya bir ayraç taktım. Neden? Çünkü artık 2 tane kabımızı birleştireceğiz. O yüzden ben mankenin üzerinde ölçtüm. Benim için bu kadar birleştirmek yeterli. Sizin önünüzün kapalılığını, açıklığını ne kadar açık ne kadar kapalı istiyorsanız o şekilde ayarlayabilirsiniz. Çok kapalı olunca yanlardan taşma yapıyor, maalesef açık kalıyor. O yüzden şöyle önü ayırmayı tercih ettim. Bunu da baştan söylüyorum. Kaç trabzan birleştireceğiz? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 trabzan birleştireceğiz. 23 trabzan. Hemen şöyle ölçüyorum. Şöyle 11 santim diyebiliriz arkadaşlar. 11 santim kadar birleştireceğim. Bunu birleştirmek için ipimi koparmadım arkadaşlar. Sık iğne yöntemiyle birleştireceğim. Şöyle hemen tığımı, şunu ikisini birleştiriyorum. Ve ilk trabzanın içinden şöyle bakın. İlk trabzanın şöyle tepesinden tığımı battım. Şöyle ilmeği aldım, içinden geçirdim. Şöyle, evet. Bir zincir çektim. Bakın şu şekilde tutuyorum. Bir bu trabzandan battım. Hemen karşısındaki trabzandan battım. Şöyle sık iğne yapıyorum. Bir bu trabzandan, bir karşı trabzandan batıyorum ve sık iğne yapıyorum. Bu şekilde işaretlediğim yere kadar 23 taneydi sanırım trabzanım. 23 trabzanımı bu şekilde sık iğne yapacağım. Burasının biraz kabarık olmasını istiyorum. Ama sizler eğer oranın kabarık durmasını istemiyorsanız direkt dikerek yapabilirsiniz. Daha düzgün duracaktır. Benimkinin şöyle bir durmasını istiyorum. Şurada bir kabarıklık olsun istiyorum. O yüzden bu şekilde yapıyorum sık iğne ile. Yani kaydırma da yapabilirsiniz aslında burada. Şöyle karşıdakine muhakkak bulalım ki yamuk ilerleyemeyelim. Evet, tam işaretlediğim yere gelene kadar devam edip hemen dönüyorum. Evet arkadaşlar, işaretlediğim yere kadar geldim. Şöyle burada hemen ipimi uzunca keseceğim. Şöyle çıkardım. Burada bir kalıntı olsun istemiyorum. Çünkü iğneyle düzleştireceğim. Ayracımı çıkarıyorum. İğnemi geçiriyorum ipimi. Evet. Şimdi bakın. Şöyle hemen bunu arkaya alıyorum. Hem burayı da şöyle sabitlemiş oluyoruz. Şöyle bir ayrılma olmaması için şöyle ilmeklerden bir daha batacağım. Ve herhangi bir ilmeğe batıp şöyle bir düğüm atacağım arkadaşlar. Biliyorsunuz ki düğüm benim için önemli. Daha sonra da saklayacağım. Diyeceksiniz ki bunu yapana kadar direkt dikebilirdiniz. Ama dediğim gibi o görüntüyü vermek istedim. Bakın. İstediğim görüntü şurası biraz kabarık olsun istedim. Ve hemen şunu da belirteyim. Neden kenarlarını bir sıra ördük? Böyle birleştirdiğimizde iki sıra iki sıra iki sıra olarak iyi düzgün görünsün diye son sırayı tek sıra ördüm arkadaşlar. Şimdi yan bölümlere geçeceğim. Yan bölümü de yine 2-2 olsun diye lacivertle başlayacağım. Daha sonra kreme geçeceğim 2 sıra. Laciverde burada bir sıra yapacağım. İkilensin diye. Daha sonra 2 sıra krem, 2 sıra mavi, 2 sıra krem, 2 sıra mavi, ama çok güzel olacak. Bakar mısınız şunun güzelliğine? Çok güzel oldu.
korse bustiyer gibi oldu. Evet, şimdi ben yine ölçülerimi yapacağım tabii ki. Hemen size şöyle üstün körü vermeyeceğim. Şöyle şu hizadan aşağısını da yapabilirsiniz ama en mantıklısı, ben şöyle mankene bunu giydireceğim. Neresine kadar bant yapacağımı hesaplayacağım. Ondan sonra bir tarafını öreceğim. Diğer tarafını da beraber öreceğiz arkadaşlar. Ben şimdi diğer tarafın bantını örüyorum. Size doğru bilgilerle hemen tekrar burada devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, ben ölçümümü yaptım ve diğer bölümü bitirdim. Hemen ölçü vermek istiyorum. Şöyle 11,5 santim diyebiliriz. 12 de diyebiliriz. Şöyle 12 santim kadar ördüm. Hemen şöyle boydan ölçtüğümde yine 12'ye 12 örmüşüm arkadaşlar. 12'ye 12 santim. Kaç trabzan? 26 trabzan ördüm. Şimdi hemen diğer tarafa da aynısını uygulayacağım. Gördüğünüz gibi bir bütünlük sağlamak istedim ve bunu da sanırım başardım. Şöyle üzerinize giydiğinizde bir bütünlük sağlayacak. Evet, yine buraya şöyle ters düz önemli değil, zaten tersten düzden ördüğümüz için. Şöyle hemen başlangıcı göstermek istiyorum. İpi bir düğüm attım. Ve bakın ilk trabzana batıyorum. Şu artık ipi de şöyle, burası ters olduğu için önden saklayacağım. Sık iğnemi yaptım. Bir zincir çektim. Hemen aşağı iniyorum. Sık iğnenin bir ilmeğine batıp ilmek aldım. Bir sık iğne daha yaptım. Bakın, daha düzgün ilerlemesi için bunu yapıyorum. Bir trabzanım oldu. Sayıyorum. 2 3 4 5 toplamda 26 tane trabzan örüp dönüyorum. Evet arkadaşlar, toplamda 26 tane trabzanımı yaptım. Bir zincir çekiyorum. İpimi kesiyorum. Laciverte bir sıra yaptım. Yani burayı 2 sıra tamamlamak amaçlı. Şimdi hemen şöyle bakıyorum. Krem rengime geçiyorum. Kremi aldım. İpime bir düğüm attım. İlk trabzana batıyorum. Arkada şu laciverti saklıyorum. Bakın, sık iğne yaptım. Bir zincir çektim. Hemen alttan bir ilmeğe battım. İlmek aldım. Bir sık iğne daha. Bakın, bir tane trabzanım olmuş oldu. Ve artık saymamıza gerek yok. Yine de eğer tereddüt ederseniz sayabilirsiniz. 26 tane trabzan istediğimiz renklerde gitgel yöntemiyle öreceğiz. İsterseniz dediğim gibi bunu tek renkte yapabilirsiniz. Ama bu şekilde renkler kullandığınızda bence model daha da güzel ortaya çıkıyor diye düşünüyorum. Evet, bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. Evet, sıramın sonuna geldim. Bir zincir çektim. Çevirdim. Hemen dibine batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Sık iğnenin bir ilmeğine battım. İlmek aldım. Sık iğne yaptım. İlk trabzanımı yaptım ve bu şekilde istediğimiz renklerde, istediğimiz sırada yapabiliyoruz arkadaşlar. Eminim ki burası da anlaşıldı. Bu şekilde kaç sıra öreceğiz? Hemen şöyle sayalım. Şuradan bir sıraydı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 sıra örmüşüm arkadaşlar. Yine bu tarafı da aynı şekilde 13 sıra öreceğim. Hemen şöyle iplerimde saklama yöntemlerini göstereceğim. Bakın, zaten altta yürüttük şunları. Yürütemediğimiz ipleri göstermek istiyorum. Bakın, bunları yürütemedik mesela. Şöyle hemen ilmeklere batarak içten alıyorum. Hiç kesmeyin. Şöyle minik kestiğinizde zaten minik ipleri şöyle bitene kadar içeride yürütüyoruz. Minik minik yapmayın. Eğer dışarı çıkarsa saklaması çok zor olur. Bakın, şöyle yeterli uzunlukta kestiğinizde, sakladığınızda hiçbir kalıntı olmuyor arkadaşlar. Dümdüz ilerleyebiliyoruz. Bunları da zaten saklamıştım. Diğerlerini de bakın sakladım.
Bunları yine saklamaya devam edeceğim. Şunları da az önce gösterdiğim gibi sakladığımızda bakın bu sakladığım bölüm hiçbir ip kalıntısı yok. Evet, burayı da aynı şekilde örüp hemen dönüyorum arkadaşlar. Şöyle güzelliği de göstermek istiyorum tabii ki. Evet, hemen kenar bölümünü örüp dönüyorum. Evet arkadaşlar, ben iki tarafı da aynı şekilde bitirdim. Sadece şurada bir hata yapmışım arkadaşlar. Ben lacivert krem, mavi krem diye gitmişim. Ama ben burada tam sıraya geçmişim. Bir tek o hatam oldu. Yani maviden sonra şu an ortaya yine krem gelmesi lazımdı. Artık ördüm. Yapacak bir şey yok. İpimi kesmedim. Buradayım arkadaşlar. Şimdi bu arka tarafa kuşak yapacağız ya. Şimdi o kuşağa şöyle küçük yuvalar yapmamız gerekiyor. Yine aynı yöntemle buraya bir tane trabzan yapalım. Evet. Şimdi burada bir zincir çekiyorum. Bir tane trabzan atlayıp ikinciye battım. İkili trabzan yapıyorum. Yani minik bir kutucuk yapmış oluyoruz burada. Şöyle bakın kuşağımızın geçmesi için. Bir zincir çekiyorum. Bir tane trabzan atladım. İkinciye battım. İkili trabzan yaptım. Sıra sonuna kadar bir zincir, bir trabzan atlayıp ikinci trabzana batarak ikili trabzan yapıyorum. Şöyle gördüğünüz gibi. Şöyle tam şu bölüme gelene kadar devam edelim. Evet arkadaşlar, şöyle göstermek istiyorum. Kutucuklarımı yaptım. Şimdi burada bir zincir çektim. Tığın başını doladım. Şöyle kutucuğu atlıyorum. Şurada bakın trabzanım var. Hemen trabzanın yanında küçük bir delik var. Hemen oraya battım. 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 2 ve 3. Bakın şöyle dönmüş olduk. Tığın başını doladım. Bakın şu trabzanı atlıyorum. Şuraya atlıyorum. Tam trabzan ortasına. Yani 3 tane trabzan atlamış kadar atlayacağız. Aynı yere 3 tane. 2 3. Çok gevşek olursa daha öne batabilirsiniz. Daha arkaya batabilirsiniz. Şu 3 tane trabzan atlamış kadar şöyle atlayarak 3'er tane ikili trabzan yapıyorum. Tüm çerçeveyi bu şekilde yapmayı düşünüyorum. Biz biliyorsunuz ki hep doğaçlama yapıyoruz. Ben sadece Pinterest'te gördüm. Ve bu etrafında kendimce bu şekilde yapmak istiyorum. Ama sizler bakın şu da geldi aklıma. Şöyle bir takım kreme krem, maviye mavi, laciverde lacivert. Şöyle püsküller de yapabilirsiniz istediğiniz uzunlukta. Hem daha uzun görünür, hem daha güzel durur. Ben bu şekilde altına çerçeve şeklinde gideceğim ama öyle de yapmayı düşünüyorum, farklı bir renkle. Eğer onu yaptığımda da muhakkak fotoğrafını paylaşırım. Diyorsunuz ki yaptıktan sonra videoyu çekseniz. Şimdi hemen bunu sıcağı sıcağına yapıp gösterince daha iyi oluyor. Daha sonra da kamera arkasında daha hızlı örebiliyorum arkadaşlar. O yüzden diğerlerini kamera arkasında yapıyorum. Ama muhakkak fotoğraflarını sizlerle Instagram hesabımda da paylaşıyorum. Evet. Şimdi şöyle alt bölümü geçeceğiz. Buraya gelene kadar devam edelim. Burası bakın bel bölümü. Bel bölümümü bu şekilde atlayarak 3 tane ikili trabzan yaparak devam edeceğim. Daha sonra buraya geldiğimizde devam edelim. Evet arkadaşlar, sıranın sonuna geldim. Ben şöyle göstermek istiyorum. Yine kenar tarafı yapacağız. Yine şöyle karışmış, şu ipimi bir düzelteyim. Bakın son olarak hemen şuraya yaptım. Bir zincir çektim. Bakın buradaki trabzanın tepesine bir tane trabzan yapacağım. Şu şekilde yine dönmüş oldum. Bir zincir, bir tane trabzan atlıyorum. İkili trabzan yapıyorum. Yine bakın yan taraftayız. Şöyle ördüğüm yeri de göstermek istiyorum size. Bakın buradayız.
Ve yine kutucuklarımızı yapıyoruz kuşağımızı geçirebilmek için. Yine buranın sıra sonuna kadar devam edelim. Şuraya geldiğimizde şuralara geçmiş olacağız. Evet, burada da sıranın sonuna geldim. Son bir zincir çektim. Son trabzana batıyorum. Çok sıkı sıkı yapmışım. Evet. Bakın bu dönüşte yine bir zincir çekiyorum. Ve şöyle kutucuğu atladım. Bir trabzan sırasını atladım. Tam ortaya battım. 3 tane ikili trabzan. Bakın şöyle 2 sıra ortalara da batınca denk geliyor. Şöyle tam ortaya battım bakın. 2 sıranın tam ortasına. 3 tane ikili trabzan. Bu şekilde yaptığınızda 4 tane ikili trabzan da yaparsınız eğer çok gerilirse. Şöyle devam edeceğim şuraya gelene kadar. Evet, bakın şöyle şurayı devam ettim. Tam şu bölüme geldim. Tığın başını doladım. Bakın kap bölümündeyim. Şurada yine 2 tanenin ortasına batacağım. Şöyle tam kabın başladığı bölüme battım. 3 tane ikili trabzanımı yapıyorum. Şu kap bölümünde de bu şekilde ilerleyeceğim. Burada direkt trabzanlar olduğu için 1, 2, 3.'ye batıp 3 tane ikili trabzan yapacağım. Burası daha kolay. Çünkü trabzanları burada daha rahat sayabiliyoruz. Şu tam trabzanların tepesine batıyorum. Şu bölümü de şöyle göstermek istiyorum. Gayet güzel ilerledik. Bakın 3 3 3 3 tam tepe noktaya 3 tane trabzanı tam tepe noktaya getirmeye çalışacağım. Tam denk gelmeyebilir. Bir tane fazla atlarız ya da 2 tane eksik atlarız, hiç önemli değil. Şimdi şu tepe noktasına gelene kadar devam edelim. Gerisini tekrar göstereceğim. Evet, bakın tam ortaya geldim. Tam 3 tane buraya denk gelmediği için bakın burada sadece 2 tane atladım. Denk getirebilmek için tam ortaya, yani 5 tane trabzanın üçüncüsüne battım. 1 2 3. Şöyle bakıyorum. Burayı beşleyelim arkadaşlar, rahat dönebilmek için. Evet, böyle daha iyi olacak. Evet. Burayı beşleyelim. Tam tepe noktası 5 tane olsun. Diğer taraflar 3 tane. Şimdi çok fazla videoyu uzatmaya gerek yok. Yine burada 2 tane atlamıştım. Burada da 2 tane. 3 tane atlayacağım. İkinci de 2 tane atlayacağım ki aynen ilerleyelim. Bakın. Bu şekilde aşağıya ineceğim. Diğer tarafa geçeceğim. Şöyle. Zaten şuradaki yaptıklarımızın aynısı. Tam şuraya geldiğimde ipimi koparacağım. Daha sonra da askıları yapmaya başlayacağız arkadaşlar. Eminim ki anlaşıldı. Ben hemen bunu tamamlayıp dönüyorum. Evet arkadaşlar, bakın şurada kaldım. Şurayı da göstermek istiyorum ki burada şaşırabilirsiniz. Bakın buraya geldim. 3 tane ikili trabzanımı yaptım. 1, 2, 3, 4, 5, 6.'ya batıracağım. Yani 6 tane batıracağım. Eğer burada da 3, 3 yaparsak burada bir toplanma yaparız. Eğer burası çok dar gelirse şöyle araya bir zincir çekebiliriz. Bakın bir zincir çektim. Şöyle 1, 2, şu ortayı da 3 olarak sayıyorum. 4, 5, 6.'ya battım. Ve buraya da 3 tane ikili trabzanımı yaptım. Bu göğüs bölümünü de halletmiş olduk. Şöyle göstermek istiyorum. Bakın. Şurayı da hem çok kapatmamış olduk hem de volanlanmayı engellemiş olduk. Eğer burada da 3-3 atlarsak burada bir volanlanma olur. O yüzden bunu istemiyoruz. Bu ortadaki bir zinciri ister çekersiniz ister çekmezsiniz. Bu şekilde az önce dediğim gibi şöyle de göstermek istiyorum nasıl yaptığımı. Evet, 6.'ya battım arkadaşlar. 3 değil. Bu tam göğüs bölümünde 6.'ya battım ve devam edip hemen dönüyorum. Evet arkadaşlar, ben sıramı bitirdim. Şöyle ipimi de birazdan saklayacağım.
Hemen şöyle çevirip göstermek istiyorum. Henüz ütülemedik. Bakın şu şekilde bir de kuşak yaptım kamera arkasında. Bunu da arkasına geçireceğim. Çok güzel görünecek. Bu kuşakta askının aynısı olacak. Onu tek tek göstermek istemedim. Askıyla aynı şekilde yapılıyor. Hemen isterseniz askı bölümüne geçelim. Şöyle ipime bir düğüm attım. Bakın tam tepe noktasına 5 tane ikili trabzan yapmıştık. Şöyle sayıyorum. 1, 2, ikinci trabzanın boşluğuna battım. Şöyle sık iğne ile kapattım. Şöyle biraz sıkıştırmam lazım şurayı. Ki ip boşluğu kalmasın. Şöyle ipimi sıkıştırayım. Evet. Şimdi burada ben 90 tane zincir çekeceğim. 90 tane 100 tane arası çekebilirsiniz. Ben 90 tane zincir çekip dönüyorum. 90 tane zincirimi çektim. Bakın şöyle göstermek istiyorum. Daha sonra hemen önümdeki zincire batarak kaydırma işlemi yapacağım. Bakın kaydırma yapıyorum. Zincire battım, ilmek aldım. Aldığım ilmeği direkt ilmeğin diğer ilmeğin içinden geçirdim. İlmek aldım, diğer ilmeğin içinden geçirdim. Bu şekilde sıra sonuna kadar, zincir sonuna kadar daha doğrusu devam edelim kaydırmamızı yapmaya. Evet arkadaşlar, kaydırma yaparak sıranın sonuna geldim. Bakın burada 1 2 ikincinin arasına batmıştık. Şimdi üçüncünün arasına batıyorum. Üçüncü trabzanın boşluğuna battım. Şöyle kaydırmayla kapatalım burayı. Bir zincir çekiyorum ve ipimi kesiyorum. Daha sonra arkadan iplerimi tığla veya iğne yardımıyla saklayabilirsiniz. Hemen şöyle göstermek istiyorum. Evet, şöyle şu ipleri sakladığımızda çok güzel bir görüntü çıkacak ortaya. Ben diğer askıyı da yapıp hemen dönüyorum. Evet arkadaşlar, ben askılarımı bitirdim. Şöyle hemen göstermek istiyorum. Bunu bu şekilde kullanabilirsiniz. Şimdi ben hem askı örüyorum hem bunu örüyorum ve aklımdan bin bir tane şey geçiyor. Zaten bunu da demiştik, zincir çekiyoruz. Kaydırma yöntemiyle istediğimiz boyutta örüyoruz. Ben 1 metre 20 santim ördüm. Şöyle arkadan geçirip bağlayacağız. Ama bilmiyorum, bir şey eksik gibi geldi bana. Çok hoşuma gitmedi. Hatta bunu bitirdikten sonra bir de şöyle pembe kahverengili yapmayı düşünüyorum. Onu da açılış konuşmama muhakkak eklemeye çalışacağım. Muhakkak da öreceğim. Şimdi çok fazla konuşmayayım. Şöyle bakın, minicik benim deniz kabuklarım var. Ben şöyle internetten sipariş vermiştim. Şöyle zincir çekerek şunları eklemek istiyorum. Şöyle güzel bir ambiyans olsun istedim. Aslında şöyle yıldızlarım da var. Tabii siz bunlar yerine boncuk da tercih edebilirsiniz ama bunlardan tığ geçmeyeceği için iğneyle dikilmesi gereken boncuklar bunlar. O yüzden bunları sonradan dikebilirim. Ama önceden şunları size nasıl takacağımı göstermek istiyorum. Şöyle araları bunların, bakın şöyle minik olduğu için küçük bir tığ kullanacağım. 1.75 milimlik tığ kullanacağım. Şöyle bakıyorum. Büyüklerde delik var. Bu da dikilebilir. Ama küçüklerde maalesef delik yok. Ortadan takacağız. Hemen başlayalım isterseniz. Ben de valla sizlerle birlikte aynen böyle fikirler, yeni fikirler üreterek ben de sizle beraber deniyorum. Önceden yapmış olduğum şeyler değil açıkçası. Şöyle beraber deniyoruz işte. Bakın hemen buradaki ilk trabzan tepesine battım. Şöyle şuraya batalım. 15 zincir yeterli olur diye düşünüyorum. Ya da 16 mı çeksek? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 yeterli. Buna siz kendiniz karar verebilirsiniz. Şöyle bir tane küçük aldım. Bakın şöyle tığ üstüne koydum. Hemen içinden ilmek geçireceğim. Şu şekilde. Bakın. Sık iğne ile kapattım. Daha sonra 15 zincir daha. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Bunu şöyle hemen bakıyorum. Evet, okeydir. 1, 2, 3. grubun boşluğunu bunu böyle bu şekilde tutturuyorum. Sık iğne ile bakın. Şöyle. Tekrar aynısını yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Önce küçükleri yapalım, sonra büyükleri yaparız. Bakın. Tığıma boncuğu taktım. Daha sonra ipi boncuktan geçiriyorum. Daha sonra sık iğne. Bunu normal boncuğa da aynı yöntemle takacaksınız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Bakın şöyle sayıyorum. 1, 2, 3. 3'ün boşluğuna. Sık iğne ile bu şekilde tamamlıyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam edelim. 15 zincir. Hemen deniz kabuğumu takıyorum. 15 zincir çekiyorum. 3. Grubumun arasına boşluğuna takıyorum ve bu şekilde devam ediyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam edelim. Evet arkadaşlar, sıramın sonuna geldim. Bakın burada 2 tane grup kalmış oldu. 3'ü çatlıyorduk ama yapacak bir şey yok. Hemen şu ikinci grubun hemen yanındaki boşluğa battım. Hatta zincire batalım şöyle. Evet. Şöyle bir zincir çektim. İpimi kesiyorum ve bu bir sıra beni çok tatmin etmedi açıkçası. Bakın şöyle göstereceğim. Bu beni gerçekten tatmin etmedi görsel olarak. O yüzden bir sıra daha öreceğiz. Evet. Şimdi bakın 3'er tane şöyle ortada, yani zincirlerin ortasında 3 tane grubumuz var. Bu grubun üçüncüsünün, ikincisinin tam ikinci trabzanı. Birinci grubum, ikinci grubum. İkinci grubun birinci değil, ikinci trabzanına battım. Sık iğne ile kapattım. Şimdi burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Diğerinden biraz uzun olsun istiyorum. Şöyle. Evet. Bakın şöyle tam ortaya denk gelecek bu. Çok da güzel olacak bence. Evet, bu biraz daha, yani 18 yeterli olacak. Buraya büyük boncuk diyeyim, ben bunları boncuk takacağım. Şöyle yönünü de buluyorum, bu tersi, bu düzü. Şöyle aynı yöntemle kapatacağım. Ve yine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 dedim. Bakın tam şu grubun ortasında diğer grubun, diğer üçgenin ortasındaki gruba takacağım bunu. Yani birinci grubun değil, ikinci grubun ikinci trabzanına bunu şöyle sık iğne ile sabitliyorum. Şöyle de bir göstereceğim. Bence oldu. Evet. Bu sefer benim gözümü doyurdu bu. Bence güzel oldu. Evet. Az önce bir sıra çok bakın sade durdu. Çok hoşlanmadım. Ama bu benim gözümü yeterince doyurdu diyorum. Bilmiyorum sizler ne düşünüyorsunuz? Bu şekilde yine devam edip artık bitirmeyi düşünüyorum. Çünkü daha da ek yapacağım. Durdukça. Bence bu kadarı yeterli. Bir tane daha yapalım beraber. Şöyle ütüleyince daha da güzel duracak bence bu. Evet. Efendim, bu da benim buluşum. Böyle şöyle yapsak böyle yapsak diye yaptığım bir şey, bir yerde gördüğüm bir şey değil. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Hemen şöyle alıyorum. Tersi bana bakacak şekilde şöyle tığımla önce tığıma boncuğu geçirdim. Daha sonra ilmek aldım. Daha sonra ise sık iğne ile kapattım. Şöyle düştüğünde düzü öne gelecek arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Şöyle açarak göstereyim ki nereye taktığım belli olsun. Bakın. Şöyle şu ortadan yaptık. Bunu şöyle alacağım hemen şuraya. Az önce yaptığımız gibi, eminim ki anlaşıldı. Anlaşılsın diye çok uğraşıyorum çünkü görüyorsunuzdur. Bakın şöyle ütüleyince de inanılmaz güzel olacak. Şimdi içime sindi işte. Evet, bunu giydiğinizde daha da hoş görünecek. Bence okeydir. Ben sıra sonuna kadar arkadaşlar, yani nereye kadar yapacağım? Tam şuraya kadar yapacağım. Yani şunun ortasında, bakın şunu burada başladık. Şurada başladık. Bunu da yine burada, yani şu üçgenin tam ortasında bitireceğiz. Daha sonra ben hemen ılık buharımı yapacağım. Daha sonra eğer diğer pembeliği de örersem onunla birlikte karşınızda olurum. Eğer örmemişsem de açılış videosunu muhakkak o pembeliği koymak istiyorum. Evet, ben bu şekilde bunu bitireceğim. Ütümü yapacağım, daha doğrusu buharımı. Daha sonra kapanış için burada olacağım. Evet arkadaşlar, ben bu şekilde püsküllerimi bitirdim. Gerçekten ortaya çok güzel bir şey çıktı. Böyle model çok belli olmuyor, kabul ediyorum. Ama üzerinize giydiğinizde inanılmaz güzel duracak. Şöyle hemen sırt detayını da göstermek istiyorum. Şöyle çapraz şeklinde kuşağını taktım. Ve üzerinize giydiğinizde belinize bu deniz kabukları gelecek ve gerçekten çok güzel olacak. Hemen şöyle deniz yıldızını da şöyle hemen şuraya iğneyle diktim. Çok güzel oldu. Hemen şimdi bu kapanış videosunu çektikten sonra hemen pembeye başlıyorum. Herhalde açılış videosunda inşallah pembeyi de görmüş olacaksınız arkadaşlar. Evet, bugünlük de bir videonun sonuna geldik. Umarım ayrıntılı bir şekilde anlatabilmişimdir. Umarım anlatımımdan memnun kalmışsınızdır. Diğer videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.